Değerli dostlarım, Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin çok fazla komplo teorisi vardır. Yani Avrupa'nın yaşlanmış bir nüfusla işte Çin ve Amerika'nın rekabeti karşısında enerji yoksunu bir coğrafya olarak falan geleceğinin pek hoş olmadığına dönük pek çok komplo teorisi bugüne kadar okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ben bu komplo teorilerini çok fazla önemsemem. Çünkü Avrupa dediğimiz coğrafya çok deneyimli ve köklü devletlerin coğrafyasıdır. Yani Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, yani e, bu tür devletler gerçekten İsveç dediğiniz devlete bile bir gidip bakarsınız kaç yüzyıllık geriye doğru bir geçmişi olan yapılardır. O yüzden böyle hani Batı bitti, ortadan kalkıyor falan yok. Ama tabii ki Batı'nın kademeli olarak zayıfladığı veyahut şu anda izlediği çift yönlü politikalar nedeniyle altından kalkamadığı birçok sorunun olduğu da açıktır. Fakat akılcı komplo teorilerinden uzaklaşmış, akılcı görüşlere dikkat etmek lazım. Çünkü öbür komplo teorileri işte Batı bitti dönelim Çin'le arkadaş olalım falan diyenler grubu. Esas işin içindeki adam ne diyor? O önemli. Mesela Josep Borrell kıdemli bir diplomat. Kaç yıl ben bildiğim bileli adam Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyoneri olarak yani bir nevi Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Çok aktif bir görev dönemi oldu. Artık görevi bitti. Yerine yeni bir hanımefendiyi bıraktı. Gidiyor. Bu yapmış olduğu konuşmalar, edinmiş olduğu tecrübelerden kaynaklanan bir kitap yazdı. İşte ben hep bunu söylüyorum. Avrupalıların bizlerden ayrılan en önemli yönü bürokraside ve siyasette ve orduda. Üst görev almış şahısların yazdığı kitaplardır. Bizde adam yıllarca genelkurmay başkanlığı yapar sonra hanımıyla beraber salı pazarından domates alırken görürsün. Oğlum otursana bir kitap yaz. Ne yaşandı ne bitti değil mi yani? Böyledir bu işler. Ama bizde yok. Koskoca politikacılar geliyorlar, gidiyorlar. Sanki hüdayi nabit bir milletmişiz gibi. Osmanlı'nın 600 yıllık arşivinin daha 100 yılını bile temizleyemedik. Daha Osmanlı'nın günlük olarak tuttuğu o arşiv o kadar uzman tarafından Vakavinivüsler de tutuyordu onu. O kadar uzman tarafından daha yüzlerce yıl temizlenecek, arşivlenecek, belirtilecek. Olay bu. Olay budur. Devlet olmak böyle bir şey. Şimdi Josep Borrell diyor ki Avrupa Birliği'nin geleceği çevresinde artan. Bak işte bu önemli. Bu bizi de ilgilendiriyor. Hani yaşlandılar, ekonomileri battı, teknoloji üretemiyorlar. Hepsini yaparlar. Onlar ayrı. Ama şu cümle önemli. Avrupa Birliği'nin geleceği çevresinde artan çok ciddi kriz ve tehditler zemininde güvenliğinin ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olması nedeniyle büyük bir tehdit altındadır. İşte akılcı cümle bu. Yani diyor ki çok büyük bir çevrelenme var etrafımızda ama biz kendi kuyruğumuzu kesecek halde değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin himmetine borçluyuz. Ateş Çemberinde Avrupa kitabının adı. Son aylarda karşılaştığımız olaylar aslında hastalığın çok önceden başlamış olduğunu gösteren kimlik taşıyor. Avrupa tehlikededir. Avrupa'nın jeopolitik iklimi büyük bir çözülme yaşıyor. Kapımızdaki çatışma ve krizler ise her geçen gün güçleniyor. Ukrayna'dan Orta Doğu'ya, Güney Kafkasya, Afrika boynuzu ve Sahra altına bütün bu çatışma ve alanları yakın gelecekte kendini
daha da güçlü olarak hissettirecektir. Çünkü belirsizlik Avrupa'nın Amerika'ya güvenlik bağından kaynaklanmaktadır. Yani diyor ki etrafımız büyük ateş çemberi ama biz hala Amerika ile Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi bir ilişki içindeyiz. Amerika'da yaşanılan iç gelişmelerle birlikte Avrupa güvenliği belirsiz kimlik kazanmıştır diyor. Donald Trump'ın seçilmesi kendi başına bir belirsizliktir. Gelecekte Avrupa güvenliği bütünüyle daha belirsiz olmuştur. Avrupa'nın kaliteli ve güçlü yaşamı artık Amerika'nın Orta Batısında yaşayan insanların oylarına bağlı olamaz. Yani diyor ki biz mahvettik ortamı ya. Kendi kaliteli hayatımızı, güvenliğini Amerika'nın Orta Batısındaki rednecklere falan bağladık. Onlar ne oy verirse biz de ona göre pozisyon alıyoruz diyor. Doğru, adam haklı söylüyor işte. Akıl bu. Komplo teorisi değil bu. Bu akıl. Bu heyecanı her 4 yılda bir yaşamanın anlamı da yoktur diyor. Şimdi Trump mı kazanacak, Kamala Harris mi? Bize ne ya? Sonuç itibariyle Amerikalı kimi seçerse isterse süpürge sapını seçsin Beyaz Saray'a. Olmalıyız. Onu anlatmaya çalışıyor adam. Ben de aynı düşüncedeyim. Bana ne? Ama biz bütünüyle öyle bir kaptırmışız ki her şeyimizi oraya buraya bir türlü tam olarak pozisyon alamıyoruz. Ukrayna Savaşı Batı'ya karşı tahminlerin ötesinde bir ittifakın kurulmasına da yol açabilir. Kazan'daki son BRICS toplantısı aslında bunun bir işaretiydi diyor. Şimdi bu eğer Avrupa'da güç kazanırsa Türkiye'nin önemini artıracak bir yaklaşımdır, onu söyleyeyim. İsterseniz onu sonraya bırakalım. Yani başka bir videoya. Buradan yola çıkarak. Çünkü Türkiye bu söze edilen bütün krizlerin ortasındaki önemli bir merkez güçtür. İşte Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kendi bünyesine almamasının büyük hatasını yaşıyorlar şu anda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Detaylandıracağım. Hoşça kalın.